Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu kıymetli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Önceki videoda doktora tez konum olan Avrupa'daki İslam hukuk mahkemeleri hakkında genel anlamda bir konuşma yapmıştık. Bu mahkemeler şeriat konseyleri ve İslam tahkim mahkemeleri şeklinde iki kısma ayrılıyor. Bugün inşallah şeriat konseyleri hakkında konuşma yapacağız. İngiltere'de bu yerlere şeria konsül deniliyor ki zaten bu yerlerin tabelalarında da şeria konsül diye yazar. Tabii öncelikle şunu söylemek lazım. Bu bilimsel ve akademik bir konudur. Yani öyle kulaktan dolma, aslı astarı olmayan şeyler değildir. Zaten bu konuda acizane şahsımın yazmış olduğu bilimsel makaleler ve akademide sunmuş olduğum sempozyumlar da vardır. Neden şimdi bunları söylüyoruz? Ne yazık ki Türkiye'de şeriatı yani dini bilmeyen insanlar böyle şeriat kelimesini duydukları zaman gözleri yerlerinden fırlıyor. Ama bizim ülkemizde tırnak içerisinde demokrasinin beşiği olarak anılan İngiltere'de şeria konsül diye bilinen şeriat konseyleri var ki bunlar bildiğiniz özel bir mahkeme gibi insanlar arasında karşılıklı rızaya dayalı olarak hükümler veriyorlar. Bunlar merdiven altı yerler de değil. Yani kocaman binaları var ve tabelalarında da şeria konsül diye yazıyor. İngiltere'de bu durum gayet normal karşılanıyor. Yani öyle insanlar bu şeria konsül denilen şeriat konseyleri yani şeriat mahkemeleri denilen bu binaları gördüklerinde hiç de böyle cinnet geçirmiyorlar. Yani bunu gayet doğal karşılıyorlar. Yani bugün bu videoda İngiltere'deki bu şeriat konseyleri yani şeriat mahkemeleri hakkında bilgiler vereceğiz inşallah. Bu şeriat konseyleri ilk olarak İngiltere'de 80'li yıllarda kurulmaya başlıyor. İngiltere'deki Müslümanlar kendi özgür iradeleriyle aralarındaki hukuki problemleri çözüme kavuşturmak için bir hakem belirliyorlar ve bu hakemin verdiği karara da rıza gösteriyorlar ki bu konu zaten fıkıh kitaplarımızda da detaylı bir şekilde yer alıyor. Daha sonra da hukukta tahkim diye bilinen bu durum biraz daha resmi bir hale getirip bu alanda konseyler kuruyorlar ve İslam hukuk alimlerini de buralarda hakem olarak tayin edip belirliyorlar. Tabii bu durum İngiltere'de giderek yaygınlaşıyor ve devlet de bu durumu bildiği halde buna rıza gösteriyor. Çünkü adamlar bu durumu hem özgürlük hem de bir ihtiyaç olarak görüyorlar. Ne yazık ki günümüzde artık her ülkede hukuk alanında birçok problemler yaşanıyor. Yıllarca süren davalar, maddi manevi kayıplar insanları mahkeme kapılarında çok yıpratıyor. Bizim ülkemizde bile bu çokça oluyor yani. En basit bir mal davası bile uzun yıllar sürüyor. Bundan herkes şikayetçi. İşte İngiltere'de bu şikayetler çok fazla olduğu için devlet şeriat mahkemelerine belirli oranda müsaade ediyor. Şeriat mahkemeleri basit aile konularında işte tefrik dediğimiz dini boşama usulü, işte finansal konular, mirasla ilgili konular vesaire konularla ilgileniyorlar. Ama kriminal yani ceza hukuku ile alakalı şeylere bakmıyorlar ki zaten devlet de buna müsaade etmez. Bu konuda zaten yazmış olduğum makaleler de var. Bunları hem internette bulabilirsiniz hem de sayfada mevcut. Bizim şu an burada söylediklerimiz tabii İngiltere'deki İslam hukuku ile alakalı. Ama bu durum Amerika vesaire diğer ülkeler için de geçerli. Yani orada da yoğun olarak kilise hukukunun uygulandığı tahkim yerleri var. Bu zaten Osmanlı'da da var. Yani Hristiyanlar ceza hukuku alanına girmeyen konularda kilise hukukuna başvurabiliyordu. Yani Osmanlı'nın o gün Hristiyanlara tanıdığı hakkı bugün Avrupa biz Müslümanlara tanıyor da diyebiliriz. Tabii her ne kadar şeriat mahkemeleri devlet tarafından müsaade edilen yerler olsa da vermiş olduğu kararlar devlet tarafından geçerli değil. Ha geçerli olanlar da var ama o şeriat mahkemesi değil. Yani o İslam tahkim mahkemesi olarak geçiyor. Yani şeriat mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar devlet tarafından geçerli değil. Fakat İslam tahkim mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar geçerli. Ceza hukukuna girmeyen konularda. İlerleyen videolarda İslam tahkim mahkemelerine de değineceğiz inşallah. Ayrıca başta da söylemiştik. Avrupa'da insanlar bu şeriat konseylerini gayet doğal karşılıyorlar. Yani bizdekiler gibi böyle şeriat lafını duyduklarında şiddetlenmiyorlar falan. Ama tabii orada da bazı aykırı sesler çıkabiliyor. Ama oradaki aykırı seslerin temelinde genelde şey işte tekli hukuk sistemi dediğimiz yani özel bir mahkeme kurulabilir mi? Böyle bir şey kabul edemez. Yani genelde hukukçulardan genelde bu eleştiri geliyor. Yani bunun devlet eliyle olması gerektiğini söylüyorlar. Ama tabii onlara ya arkadaş tamam sizin dediğiniz gibi olsun işte özel mahkemeleri işte özel tahkim mahkemelerini kapatalım falan ama yahu bizim 3 kuruşluk mal davası 5 yıl sürüyor. Bu ne olacak? Hadi buna bir çözüm bulun denildiği zaman buna somut bir çözüm sunamıyor. İşte devlet de bu problemi gördüğü için şeriat mahkemelerine bazı davalarda müsaade ediyor. Hatta BBC'de bu konuda yayınlanan bir belgesel dahi var. İzlemenizi bunu tavsiye ederim. Şeriat mahkemelerine başvuran bir kadının davasını yakından inceleyip bunu belgesel haline getirmiştir.
Yani özetle arkadaşlar, dünyada ne yazık ki şeriat konusunda en bilgisiz toplumların başında biz geliyoruz diyebiliriz. Elin Avrupalısı bile bu durumu kabullenmişken biz de Allah'ın şeriatına küfür etme konusunda bir yarış içerisine girilmiş. Allah bizim sonumuzu hayır eylesin. O şeriata küfreden kafasızlar da şöyle gözünü bir çevirip dünyaya baksın. Kendilerinin de örnek aldığı Avrupa'daki insanlar şeriata karşı nasıl bakıyor? Örnek verdik işte, az önce söyledik. İngiltere'deki insan yolda yürürken şeria konsül yazan, şeriat konseyi, şeriat mahkemesi yazan o kocaman binayı gördüğünde ve biliyor ki içeride şeriat hukuku uygulanıyor. Yani İslam hukukunun içeride uygulandığını biliyor. Ve buna rağmen nasıl bir tavır alıyor? Ya da hiç bunu umursamayıp bu bir özgürlüktür deyip yoldan geçip gidiyor mu? Ki zaten bizim atalarımız da bunu yapmışlar. Osmanlı döneminde kilise hukukunun uygulandığı yerler varmış zaten. Bunlar ceza hukuku hariç diğer davalara bakıyorlarmış. İnşallah bizim içimizde yaşayan o şeriata karşı olan o kafasızlar, dediğim gibi şöyle bir gözünü çevirip bir oralara bir baksınlar. Bu insanlar şeriata karşı nasıl bir tavır sergiliyorlar. Bugün şeriat mahkemelerinin genel yapısını ele aldık. İnşallah bir sonraki videoda bu mahkemelerde yapılan davalarla alakalı bazı örnekler vererek bunun daha anlaşılır bir hale gelmesi için çalışacağız inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.